Merhaba sevgili ikizler, hoş geldiniz Aralık ayına. Bolluğu, bereketi, neşesiyle sizleri bulsun. Evet, Merkür yönetici gezegeniniz geçen ay retroydu ama bu ay retro değil, çok güzel. Artık pek çok konuda yenilendiğiniz bir Aralık ayı olacak. Aralık ayı sizleri çok etkiliyor sevgili ikizler. Güzel bir şekilde etkileyecek. İkizler dolunayıyla başlıyor olacağız. Tabii ki sizin burcunuzda olacak. Değişimler, dönüşümler, yeni revizeler geçiriyorsunuz. İkili ilişkilerde 1-7 aksıyla ilgili çalışacak bir ay ve tabii ki ikili ilişkilerle ilgili pek çok konuyu yeniliyor. O geçmiş konularla ilgili hassasiyetleriniz, sıkıntılarınız, kırgınlıklarınız, onları tamamladınız. Yeni konulara, yeni kişilere doğru yol aldığınızda bir Aralık ayı olacak ve burada tabii ki bir enerji kırılması yaşıyorsunuz adeta. Enerji kırılması derken bu geçmiş konularla ilgili tamamen böyle yolları ayırdığınız, biraz daha yeni başlangıçlara doğru yol aldınız. Belki de o hali hazırdaki ilişkilerin içindeki dinamikleri gördünüz. Orayı güçlendirmek adına bazı düşünceler, fikirlerin tamamen yenilendiği bir süreci işaret ediyor. Tabii ki burada kararlarınız, kişisel hedefleriniz, konuşmalarınız, görüşmeleriniz, sosyal ortamınızda oldukça aktif bir ay başlangıcı yapacaksınız sevgili ikizler. Hemen Aralık ayının başında arkadaşlar, görüşmeler, planlar bunları değiştirip yeni kararlar, hareketli bir sürece doğru geçtiğinizi gösteriyor. Peki parasal anlamda? Parasal anlamda tabii ki hala tam istediğiniz gibi değil. Çünkü para eviniz zaten Satürn'ün yönetiminde. Burada artık bazı illüzyonları kaldırıp işinizle, gücünüzle emek veriyorsunuz. Hala istediğiniz gibi dönmüyor. Ama lütfen motivasyonu kaybetmeyin. Burada yeni fikirler, yeni olasılıklar, yeni düşünceler içinde olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Evet, burada Neptün de artık ileri hareketine hazırlanacak bu ay. Burada bazı illüzyonları kaldıracak, gerçekçi, işinize yaramayan konuları temizleyecek, ilerletecek sizin için. Burada ortaklı çalışmalarda verim elde edebilirsiniz ayın başında. Yine kişiler, gruplar içinde yer alabilirsiniz. Burada faydalı bir şekilde olabileceğini gösteriyor sevgili ikizler. Parasal anlamında gruplar, aktiviteler, hani derler nerede hareket orada bereket, bunu çalıştıran bir ay başlangıcı olacak. Ve 2 Aralık'a baktığımızda Venüs Yay burcuna geçiyor. Tamamen 7. evde bir yay stelyumuyla giriyoruz. İlişkiler, görüşmeler, yeni kişiler, yeni aşklar, bekar olan sevgili ikizler dikkat çekiyor olacaksınız. Yeni anlaşmalar, bunlarla kişilerle yan yana gelmeler, bir manyetik alan var sizde aslında ayın başında. Bu anlamda katıldığınız ortamlarda kişilerle ortak verimli çalışmalar içinde bulunabileceğiniz gibi kalıcı, yenilikçi projelere doğru fikirleri de yenilediğiniz bir süreçte olacaksınız. Ve 5 Aralık ikizler dolunayı sizin dolunayınız. Değişen planlar ve parlayan fikirlerle geliyor size sevgili ikizler. Sevgili ikizler, yükselen ikizler tam birinci evinizde olacak. Tabii ki en çok etki alan kuşakta olacaksınız. 13 derece ile beraber bu civarlarda gezegenleriniz varsa natal haritanızdan bakın. Onun etki alanına gireceksiniz. O çok fazla etkileniyor olacak. Dilerseniz bana da yazın, bakabiliriz beraberce. Ve tabii ki pratik zekayı sembolize ediyorsunuz sevgili ikizler. Ay ikizlerde işleri pratikçe çözmek, tercihlerinizi yeniden gözden geçirmek, ilişkiler, 1-7 aksı, ilişkiler, anlaşmalar, para durumları, tüm bunları içine alacak şekilde pek çok konuyu artık netleştirdiğinizi görüyoruz sevgili ikizler. Burada yolunda gitmeyen bir şeyler, yolunda gitmeyen ilişkiler, ev aile ortamında düzensizlikler, bunlarla ilgili görüp değiştirebileceğiniz bazı şeyleri artık burada yenilediğiniz ve bu yenilemelerin size neler kattığını gördüğünüz bir sürede olacaksınız. Dolunay yöneticisi Merkür, sizin yönetici gezegeniniz tabii ki Akrep'teydi, 6. evde. Diyor ki eviniz, düzeniniz, rutinleriniz, tamamen bunları değiştireceğim, yenileyeceğim ve burada size güç kazandıracağım. Tabii ki Güneş ay düğümleriyle kare yapıyor. Bu ne demektir? Bu da tabii ki Güneş 7. evinizdeydi. İlişkilerle karmik ve kadersel karşılaşmalar getirebilirim der İkizler dolunayı. Uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınız, bir ortam, yan yana gelirsiniz. Yeni bir başlangıç, yeni bir fikir, cin fikirler, bunlarınız, bu düşünceler, bunlar artıyor olacak ve bu kişilerle yan yana geldikçe adeta bolluğunuz, bereketiniz de artıyor. Günlük işlerinizde bu karşılaştığınız çelişkili durumları artık tamamladığınız, biraz daha aslında
bereketinizi artıran konulara doğru değişimlere yol aldığınız bir gündem içerisinde olacaksınız. Tabii ki eşiniz, sevgiliniz, partneriniz, Güneş burada karmik ve kadersel gelişmeleri getiriyor. Belki eşinizin bir yolculuğu, yurt dışı konularınız, ondan sonra eşinizin belki bir ortamda karşılaşacağınız bir kişiyle el sıkışmak, yeni bir ortaklı alan içerisinde olacağınızı gösteriyor. Keza Jüpiter biliyorsunuz burada ikinci evinizdeydi. Retro olmasına rağmen aslında paranızı koruyor bir anlamda. Evet, burada masraflarınız var, zorlayan durumlar var. Para akışı hala istediğiniz gibi gelmiyor orada. Ancak burada pek çok konuyu çözümleyebileceğiniz, pozitiflikle burada karşılaşacağınız kişilerle, hareketinizde, düşüncelerle pratik bir şekilde çözümleyebileceğiniz dönemde olacaksınız. Tabii bu kişiler, yani bu ikizler dolunayı aslında çok da böyle gülük gülistanlık değil. Biraz böyle çelişkiler var, gerginlikler var. Bazı fikirleri ortaya koyuyorsunuz ama bunlarla ilgili karşınızdan gelen kişinin tepkileriyle ilgili böyle bir huzursuzluk alanı yaratabilir. Ama burada hem paranız için hem ikili ilişkiler için lütfen o yayın enerjisini, iyimserliği, pozitifliği, evet, değişen planlar olacak ama bununla kararlılığınızı ve odak noktanızı kaybetmeyin diyen yanları var. Hem kendinizi hem karşınızdakini aslında bir şeylere zorundaymış gibi hallerden vazgeçerek ilerletebileceğinizi gösteriyor. Adeta karşınıza çıkan kişilerle ilgili hani bunlar yapmacık, samimi değil, ben bu ilişkileri istemiyorum. Para konusunda da istediğim gibi değil ve bu kazancım aslında bana hiçbir şey katmıyor dediğiniz noktada bu farkındalığınızı geliştirerek ilerleteceğiniz bir ikizler dolunayı. Çok fazla konuşma, görüşme, pek çok fikir içinde olacaksınız. Anneniz, kadınlar, kişiler, bunlarla çok fazla yan yana geleceksiniz. Ama burada lütfen Güneş'in hani o ay düğümleri yapmış olduğu kare, zorluklara rağmen hedef noktanızı kaybetmeyin. Uzun vadede lütfen plan yapın der. Ve para konularına baktığımızda Jüpiter hala koruyor demiştik ama Kayron'la bir karesi olacak. Tabii ki Kayron da burada sosyal ortamlarda dışarıda yapacağınız hani yıl sonu geldi, belki yılbaşı masraflarının kesenin ağzını açabilirim der. Chiron tabii ki burada bize diyor ki yine burada hedefleriniz, yapmak istediklerinizle ilgili sevgili ikizler biraz böyle parayı azıcık kaçabilir. Burayı düzenlemek, burayı dengeleyebilmek önemli olacak bu ikizler dolunayında. Madalyonun diğer yüzü. İkizler biliyorsunuz sizin burcunuz kardeş burç diyoruz ama diğer taraftan her düşüncenin iki yüzü. Madalyonun diğer yüzü. Aynı olmayan diğer yüzü. Sizinle aynı olmayan kişiler, aynı düşüncede olmayan kişiler, bunları görmek ve bunlarla ilgili aslında pek çok konuda farkındalığınızı da arttıracak bir dolunay olacak. Hani o içsel kavgalar dediğimiz noktada tabii ki ikizler dolunayı birinci evinizde, zihninizde karar verdiğiniz o çelişkiler, diyoruz ya, Jüpiter'e doğru gidin, yaya doğru gidin, iyimser, motivasyon, coşkunuzun yüksek. Burada tabii ki duygularınızı dengeleyebilmek, hedef noktanızı kaybetmemek önemli. Cin fikirler, parlak fikirler gelebilir. Bunları karşınızdaki kişiyle barışçıl yolla dengeli bir şekilde bu deneyimleri ortaya koymak önemli olacak. Peki sevgili ikizler, Dolunay sizde olduğu için, enerjinizi çok yükselttiği için ne yapacaksınız? Yani kazandığınız paralar, gelen paralar, bir para akışı, bir değişim söz konusu. Bu yurt dışı işiniz olabilir, eşiniz, yeni bir kişiyle tanışma olabilir. Ne yapacaksınız? Burada tabii ki pek çok konuda çelişkileri görmek, buradaki hani sağlayamadığınız bağlarla ilgili noktaları keşfetmek, geliştirmek adına çok verimli olacak. Burada hani bir ilişkinizde sürtüşmeli durum olabilir. Niçin o ilişkide problem yaşıyorsunuz? Bunu görüp geliştirmek. Parasal konularda bağlı olduğunuz kişilerle ilgili geri dönüşler almak, paylaşımlarda bulunmak. Bunlar size çok fayda sağlayacak. Zaten çok aktif bir dolunay olacak. Kafa karışıklığına dikkat. Bu dolunayda uzun süredir geliştirmek istediğiniz bir konuyu ele alabilir, hedefleyebilir ve destekleniyor olacaksınız. Tabii ki sağlık konularında ateşli hastalıklar, enfeksiyonel durumlar, tamamen o boyun üst solunum yolunu sembolize eden ikizler, yine düşüncelerde ikilikler, stres, gerginlik, bunlara dikkat etmekte fayda var sevgili ikizler. Güzellik, bakım, estetik gibi konularda değerlendirebilirsiniz. Sizin için olumlu olacak. Bu alanda güzel bir şekilde etki ettiğini görüyoruz. Tabii ki aşırı riske kaçmadan diyoruz her zaman. Zihinsel anlamda yoğun demiştik.
Burada yılın tabii ki son aylarına doğru ilerlediğimiz için bazı değişiklikler ve revizeler ön plana çıkacak. Bunları tamamlamak için size fırsatlar getiren ve ikizler dolunayı bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. Ve 6-7 Aralık Merkür yönetici gezegeniniz çok verimli bir yerde hareket ediyor sevgili ikizler. 6-7 Aralık değerlendirin. Sevgili ikizler, günlük yaşamınızı düzenlemek, zorlayan konular, bunları düzenlemek, iyileştirmek, işiniz, mesleğiniz, hizmet verdiğiniz alanlar, bunları düzenlemek adına çok olumlu. Büyük su üçgeni de eşlik edecek. Para konularınız, işlerinize akıcı, olumlu şekilde ilerlemek için bu günleri değerlendirebilirsiniz. Özellikle 7 Aralık'ta parasal anlamda kendinize değer katabilecek, şifalandıracak etkiler içinde olacaksınız. Paranızda güzel dönüşümler, gelişimler alacağınız bir süreçtesiniz sevgili ikizler. Bu günleri değerlendirin. Ve 9-10 Aralık Mars Satürn karesi başlıyor olacak. Biraz zorlu süreçlere doğru geçiyor olacağız. Sizin için tam 10. evle ikili ilişkiler. İkili ilişkilerle, eşinizle, sevdiğinizle, karşınızdaki tüm kişilerle, ortaklıklarla, bunlarla zorluklar olabilir. Yineden ev iş dengesinde bir takım geçmiş o ev iş dengesindeki yükümlülükler, sorumluluklar, bunlarla ilgili sizi sıkıştırabilir. 9-10 Aralık bu anlamda işlerinizin dengelerinin değişmesi, sizi zorlayan konulara dikkat. Burada inisiyatifi alırken olabildiğince esnek, sakin olabileceğini bilmek. Yeni tanıştığınız kişilere de bu arada dikkat. Bu kişiler düşündüğünüz gibi kişiler olmayabilirler. Çok açıklıkla her şeyi söyleyebilirsiniz ama gerginlik yaşayabilirsiniz bu kişiyle. Baktınız ki aslında sizinle aynı fikirde değil. Çatışmalar, zorlanmalar, samimi gelmeyen kişilere her şeyi anlatıp konuşmayın lütfen sevgili ikizler. Burada sizi zorlayacak bir takım noktalara çekebilir. Yeni kişilere iyi anlaşmadığınız noktalara işaret ediyor bu süreç. Ve 10 Aralık'ta Neptün Balık burcunda ileri hareketine geçiyor olacak. Tam kariyer hedefleriniz noktasında illüzyonu kaldırıyor. Bir iştesinizdir, hali hazırdaki işinizdesinizdir. Burada bazı belirsizlikler, tüm çalışmalarınıza rağmen istediğiniz gibi geri dönüşleri almamak, buradaki tüm konularınız, iş ve meşgalelerinizle ilgili Neptün illüzyonu kaldıracak artık. Satürn'le beraber diyecek ki bu konulara aşinasın. Burada neleri elemen gerektiğini biliyorsun. İşine yaramayan konular, iş konusunda seni zorlayan konular, duygusal olarak baskı altında hissettiğin konular. Burada artık yeni sınırlar çizmeye başladığınız bir döneme doğru gidiyor olacaksınız. Zaten önümüzdeki yılda Koç'la ilerleyecek. Yani artık diyecek ki hadi yürü ya kulum. Bunu demeden önce diyecek ki bunları görüyorsun, bu duygulara, bu kişilere, ev iş arasındaki zorlukları da biliyorsun. Bunlara aşinasın ve buradaki revizeleri artık tamamlıyor olacak duygusal anlamda da hem de gerçekten kazançlar anlamında da size burada gerçekleri gösterecek, illüzyonu kıracak. Ve 12 Aralık yönetici gezegeniniz Merkür Yay burcuna geçiyor. O da artık 7. evinizde anlaşmalar, görüşmeler, ortaklıklar alanına gelecek sevgili ikizler. Fakat 11 Aralık'a lütfen çok dikkat. 11 Aralık tam kritik evrede Uranüs'le karşıtlık yaparak geçecek. Dikkat derken şöyle, bugünlerde böyle acil kararlar almamaya çalışın. Bilin ki bir böyle enteresan bir haber gelebilir. Bilin ki anlaşma yaptığınız bozulabilir. Birisiyle konuşuyorsunuz, ertelenebilir. Bir yerden bir şey bekliyorsunuz, gecikebilir veya patadanak önünüze gelebilir. Beklenmedik etkiler dediğimiz Uranüs etkisi bu 11 Aralık'ta aktifleşecek. Tabii ki sürprizlerle gelsin diyoruz. Size güzel kişiler, güzel kontratlar, güzel anlaşmalarla dönüş sağlasın diyoruz. İnşallah da öyle olur. Önemli hareketler başlayacak hayatınızda. Artık Merkür Yay burcunda artık sizi ileriye taşıyacak. Yeni kişiler, yeni konular, yeni ortaklıklar, bunlarla üst oktavda çalışan bir Merkür görüyoruz sevgili ikizler. Merkür evet burada Yay burcunda sizi ileriye taşıyacak, pek çok kişiyle tanıştıracak, iş, anlaşmalı kontratlar demiştik. Parasal anlamdaki tıkanıklıklarla ilgili bazı şeylerin artık böyle çözülmeye başladığı bir süreçte olacaksınız. Tabii ki yeni planlar, yeni hedefler, yeni kişiler değişimi hızlandırmaya başladığı bir süreçte olacak 12 Aralık'ta. Fakat bence sevgili ikizler, yönetici gezegeniniz Merkür. Bu süreçte karar almak yerine 13 Aralık'ı lütfen kullanın. Merkür Plüton'la beraber çok güzel bir 60'lık yapacak. Uzun süredir yapmak istediğiniz projeler, duyurular, güçlü bir konsantrasyon sağlayacak. Burada kalıcı bir şekilde belki iş başlatmak istiyorsunuz, belki anlaşma yapmak istiyorsunuz. Lütfen 13 Aralık'ı kullanın. 13 Aralık bu anlamda oldukça bereketli,
Hem yurt dışı konularınız, eğitim, seminer, bunlarla ilgili tüm konuları üst noktaya taşıyabilecek bir yerde hareket ediyor olacak. Bugünü kullanabilirsiniz. Yeni işler, yeni kontratlar, yani evlilik, yolculuk, yabancı dil, seminer, yeni bir eğitime başlamak bu anlamda çok güzel olacak. Ve 15 Aralık Mars artık Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. 23 Ocağı kadar burada hareket ediyor olacak. Sizin için para evinize yerleşen bir Mars görüyoruz. Ayın artık ikinci yarısına geçtik. Burada paranızı düzenlemek, kontrolünü sağlamak, buradaki tıkanıklık, hani uzun zamandır ne yaparsanız yapın dönüşünü sağlayamadığınız para konularıyla ilgili yeni sistemler, yeni gelişimler, uzun vadeye yayarak yapacağınız planlarda oldukça güzel bir şekilde ilerliyor. Zaten yıl sonu kapanışı yapıyoruz. Yıl sonu kapanışında bakacaksınız ki ne aldım ne verdim. Bunları çok iyi bir şekilde adeta bir mühendis gibi bunun içine girip size uzun vade değer katacak tüm konuları yenilediğiniz harcamaları, pek çok noktaları gördüğünüz bir yerde olacaksınız. Ama tabii öte yandan yıl sonu harcamalar ve masraflar da getirebilir. Burada belki alacaklarınızı bu harcamalarla dengelemekle ilgili bir hesap kitap içinde olacağınızı görüyoruz. Ve 17 Aralık'a baktığımızda Güneş Satürn karesi başlıyor. Sıkıntılı, bunalımlı, buhranlı günler diyoruz burada. Tabii ki ikili ilişkilerle ilgili, işinizle ilgili, ev iş dengesiyle ilgili böyle biraz tükenmiş, işte sıkıntılı bu noktalarda olabilirsiniz. Yoğun baskılı çalışmalar, işte meşgalelerinizle ilgili gecikmeler, ertelemeler, iş ortağıyla ilgili bazı anlaşmazlıklar, bunlar ön plana gelebilir. Biraz geçmiş problematik durumları tekrar ettirebilir. Yine 17 Aralık sürecinde lütfen içinize kapanmayın sevgili ikizler. Lütfen hani burada motivasyonu bardağın dolu kısmına odaklanmaya çalışın. Birazcık böyle o kış sezonuna geçiş, istediğinizin olmaması, böyle depresyon, değersizlik, aman diyelim. Bunlara dikkat etmemiz gereken bir süreçte olacağız. Hani D vitamini desteği, biraz aslında kendinizi ferahlatan noktalarda olmak. Bilin ki burada bir zorluk var yani 17 Aralık'ta. Ve 20 Aralık yay yeni ayı geliyor. Kararlılıkla kara günlerin üstesinden gelme yeni ayı. Ve sizin için sevgili ikizler ve yükselen ikizler 28 derece yay yeni ayı 7. evinizde gerçekleşecek. Sizi yeni çevrelere, yeni kişilere, yeni bağlara, yeni ilişkilere doğru çeken bir yeni ayıya merhaba diyorsunuz sevgili ikizler. Burada geçmiş konuları eşinizle ilgili, partnerinizle, sevgilinizle pek çok konuyu fark etmek, yeni bakış açıları geliştirmek, size yeni konuları, yeni kişilere davet eden bir yeni ayı olacak. Bekar ikizler için eğlenceli, hareketli, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bu kişiler size mıknatıs gibi çekilebilir ve karşılıklı olarak çekilebilirsiniz. Özellikle eşiniz, partneriniz ve evgilinizle ilgili yepyeni bir sayfanın başlangıcına işaret ediyor. Kararlılıkla üzerine gittiğiniz konular, eşinizle ortak müşterekte paylaştığınız pek çok konuya adeta göğüs gererek birlikte hareket ettik ve bundan sonra beraber hareket edeceğiz dediğiniz noktada olacaksınız. Kimi tabii ki ikizler için uzun süre biz burada meşakkat harcadık. Hani kara günümüzde yan yanaydık, ak günümüzde de beraber kol kola olacağız diyebilirsiniz. Yine tabii ki evli olmayan, eşinden ayrılmış olan ikizler için de artık bu zorlukları tamamen kendi başıma sahip çıktım. Kendi başımla beraber kendi mücadelemle ilerlettim ve artık pek çok konunun üstesinden gelebilirim. İkili ilişkilerle ilgili pek çok konunun üstesinden gelebilirim dediğiniz bir enerji alanında olacaksınız. Artık geçmiş konularla adeta vedalaştınız. Yeni konulara doğru yelken açtınız. Bir yay yeni ayı olacak. Önemli bir yay yeni ayı çünkü tohumlar ekiyor olacaksınız. 28 derecede gerçekleşiyor. Pek çok konunun üzerinde ikili ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili tüm ilişkileriniz, aile ilişkileriniz bunlarla ilgili yenilendiğiniz bir süreçtesiniz sevgili ikizler. Adeta karşınızdaki kişiyle ilgili yol ayrımları, duygusal olarak farkındalığınızın çok yüksek ve zeki bir şekilde hareket edeceğiniz bir noktadasınız. Kimi yerlerde aslında durduğunuz noktayı belki aynalayacak bu yeni ayı. Sizi nasıl gördükleri, kişilerin sizin hakkındaki hani o yargıları, belki düşünceleri, bunlar artık tamamen o aynalamanın ortaya çıktığı bir süre. Yine evliliğinizdeki tabii ki karanlık yönler de ortaya çıkaracak. Çünkü yay yeni ayı aslında ayın ışının tamamen karardığı ve burada karanlık
günleri, karanlık noktaları da hatırlatan bir noktası var. Evet, yay iyimser, neşeli, coşkulu, ancak burada hali hazırdaki tüm ilişkileriniz üzerinde o gölgeli yanlarıyla, samimi olmayan yönleriyle, sizi zorlayan, baskılayan, manipüle altına alan kişilerle, önem verdiğiniz kişilerle ilgili yeniden başlatacağınız bir etkisi var. Duygusal olarak yeni tohumlar ekiyorsunuz burada. Tabii ki çok konuşkan, çok yönlü. Hangi yolu seçerseniz seçin. Partnerinizle, sevdiğiniz kişiyle paylaşım alanlarınızın önceliği ön plana çıkıyor. Hani bir konuyu çözmek için azimle, canla, başla paylaşım içerisine girdim, ama karşıdaki kişi benim kadar aynı konuda paylaşım içerisinde mi? Belki buna hesapçı diyebilirsiniz, ama bazı şeyleri aydınlatıyor olacak bu yay yeni ayı. İyimserlikle ve motivasyonla kalın sevgili ikizler. Burada tabii ki özellikle Merkür'ün yapmış olduğu ay düğümleriyle beraber bir kare var. Sizin hayatınızı zorlaştırabilirim der burada Merkür. Evet, yay yeni ayını ile ilişkilerde yeni kontratlar, yeni bakış açıları, yeni konular getiriyor olacak. Yeni gündemlere dahil olacaksınız. Yabancılar, yurt dışı konuları, yeni eğitimler, bunlara geçiyorsunuz belki, ama aynı zamanda da Merkür diyor ki burada günlük yaşamınızda, günlük rutininizde bir takım aksaklıklar, problemler getirebilirim der. Bunlar karmik ve kadersel getireceğim diyor. Çünkü burada iyi, dengeli ve güzel olanı seçmek için bu karanlıklarla, zorluklarla baş etme yöntemlerini, sınavlarını sınayacağım. Buradaki testlerle seni sınayacağım diyen bir noktası var. Tabii ki bu yeni ay Neptün ve Satürn 10. evinizde. Zaten Satürn ve Neptün de gölgeleniyor bu yeni ay aynı zamanda. Ve burada diyor ki yani işlerle, hedeflerle karar verdin, emek harcadın. Şimdi değişiyor. Artık yeni iş ortaklıkları, yeni konulara dahil oluyorsun. Bu zorlu durumlarda yalnız değilsin. Etrafında kişiler var, paylaşımlar içerisinde olup bunu geliştirebilirsin. Lütfen Jüpiter'de kal diyor. Yayın enerjisinde kal diyor. Bardağın dolu kısmını gör. Burada mesela değiştirmek istediğiniz konularla ilgili uzun süredir bırakamıyorsunuzdur. Minik minik o adımları at diyor. Jüpiter burada destekleyen enerjisi bu yeni ayın etkisi içinde olacak. Para konuları ile ilgili özellikle yeni ay tabii ki burada hala retro yapacak yöneticisi, fakat burada harcamalarınız, hedefleriniz üzerine, iş üzerine belki para harcıyorsunuz olmasından gerektiğinden fazla. Bunları düzenlemek adına hareket edecek. Harcamalara dikkat bu özellikle geçişte. Jüpiter Kayron karesi yapacak. O yüzden sevgili ikizler, bu yay yeni ayında iş dönüşleri, başkalarıyla yapmış olduğunuz, güvence altına almış olduğunuz tüm konularda değişim getirebileceğini gösteriyor. O anlamda para harcamalarına, kurumdan ve kuruluştan, dışarıdan gelen paralarınızla ilgili biraz burada bütçe hesaplarına dikkat etmeniz gereken bir yay yeni ayı olacak. Aman diyelim, para harcamalarına dikkat. Peki sağlık konuları, yay tabii ki ateşli hastalıkları sembolize ediyor. Baldırları, işte kas sistemleri, adalet sistemleri, spor gibi şeyler yapıyorsanız bedeninize yüklenmemeye dikkat. Bağışıklık sistemine çok dikkat sevgili ikizler. Özellikle bu ay etki alanındasınız. O yüzden sağlığa ekstradan dikkat etmelisiniz. Eklemler, ateşli hastalıklar, üst solunum yolları, enfeksiyonlar sizi bulabilirim der. Bedeninizde yorgun, halsiz hissettiğiniz noktalarda lütfen destekleyin dinlenmeyi unutmayın. Tempolu işlerle ilgili düşmeler, kazalar, yaralanmalarla ilgili bu yay dolunayına lütfen çok çok dikkat sevgili ikizler. Güzel bir yeni ay diliyorum. Ve 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçecek. Sizin için para konuları. Evet, parada artışlar sağlamaya başlıyorsunuz. Artık ayın sonuna doğru evet paranızı biraz daha düzenlediğiniz, biraz daha önünü yüzü görebildiğiniz, biraz daha gelecek paraları hesaplayabildiğiniz bir süreçte olacaksınız. Tabii ki eşinizin gelirinde de artış söz konusu olabilir. Kimi ikizler için araştırma yapmak, eğitim, akademik konular, bunlarla ilgilenmek için verimli bir süreçte olacaksınız. Bir konunun derinlemesine girip aydınlatabileceğiniz bir süreç. 24 Aralık'ta Venüs de Oğlak'a geçiyor. 8. eve doğru gidiyor. Bütün ayın sonundaki Oğlak Burcu'ndaki tüm konular artık orada, Venüs de oraya yerleşiyor. Fedakarlıklar, paranızla ilgili konular, bunlarda güzel gelişmeler, yoğun tempolu ve yıl sonunda güzel kapanışlar içinde olacaksınız. Belli ki bazı yerlerden paranız geliyor olacak.
Ve tabii ki metabolizma konuları. İşte sizi zorlayan, sağlık konuları, rahatsız eden konuları yeniliyorsunuz. Metabolizmanızı tabii bu alanda güçlü tutmakta fayda var. Hastalıklar, geçmiş rahatsızlıklar, kronik rahatsızlıklar, bedeninizde eski alışkanlıklarla ilgili, kötü alışkanlıklarla ilgili temizleyebileceğiniz de bir süreç. Tabii ki burada kronik yorgunluklar olabilir sevgili ikizler. Lütfen dinlenmeyi unutmayın. Ay sonunda lütfen. Ve 30 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle uyumlu bir noktada. Yıl sonunda artık böyle eyleme dökmek, girişimleri arttırmak, ikili ilişkilerde hareketli noktalar, yine karmik kadersel dediğimiz karşılaşmalar, bunlar içerisinde olacaksınız. Bazı konular artık hızlanacak sevgili ikizler yıl sonunda. Düzenli, tabii ki parasal anlamda da daha düzenli. Eşinizin parasının belki biraz daha arttığı, paranızda belki bazı güzel artışlar da sağlayabileceğiniz bir yıl sonu. Ve yılın aynı gününde Merkür maalesef Satürn'e kareleniyor olacak. Adeta yıl sonunda bir şey yapmayın dercesine, biraz böyle iletişimlerde blokajlı, biraz düşündüğünüzden yavaş işleyen durumlar söz konusu olabilir. O yüzden bu ayın sonunda aslında istikrarla, planlayarak, düzenleyerek motivasyonu yitirmemek önemli olacak sevgili ikizler. Güzel bir ay diliyorum. Evet, ikizler yeni yıl olumlamasına geçelim. Sevgili ikizler, yeni yıl olumlaması sizler için: hayatımda değişim rüzgarları esiyor. Ben bu yenilikleri merakla ve güvenle kucaklıyorum. Zihnim berrak, kalbim açık, düşündüklerim ve hissettiklerim uyum içinde. Kendimi ifade etmekten, fikirlerimi paylaşmaktan korkmuyorum. Çünkü sözlerim ilham, zekam ışık taşıyor. Para akışım düzenleniyor. Emeğimin karşılığını almaya hazırım. Evrenin planına güveniyorum. Doğru zamanda, doğru kişilerle doğru yerdeyim. Kendimi yenilemeye, büyümeye, sevgiyle dönüştürmeye gönüllüyüm. Çünkü ben ikizlerim. Işıkla, merakla, bilgelikle yeniden doğuyorum. Yeni yıl sizlere güzellikleriyle gelsin. 2026 bolluk, bereket paranızı artırsın ve özellikle tanışacağınız yeni insanlarla, yeni kişilerle yeni ufuklara yelken açtırsın sevgili ikizler. Görüşmek üzere sevgiler kalpler.